Aralık ayının son günlerinde doğada vakit geçirmek için 3 günlük bir kamp yolculuğuna çıkıyoruz. Ankara'dan başlayan yolculuğumuz 3 saatin sonunda Bolu Dağları'na uzanıyor. Eski dilde zemheri, 22 Aralık'ta başlayan kışın en soğuk günleri. Takvime göre başlamış olsa da Bolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Zira Dünya Meteoroloji Örgütü 2023'ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçeceğini açıklamıştı. Küresel ısınma büyüyor. Uzun süren yazın ardından artan kar özlemimizi gidermek için kampımızı karlı bir alana kurmak istiyoruz. Dört Divan kasabasından geçerek Sarıalan Yaylası'na ulaşıyoruz. Yayla havasını tatmak ve kamp alanımızı belirlemek üzere burada durup kahvaltımızı yapacağız. Dostum Ömer de bu kampımızda bize eşlik ediyor. Yamaç paraşütü öğretmeni olan Ömer, dikkatini çeken bir hava olayını bize anlatıyor. Yüksek kesimlerde akşam hava hızlıca soğuduğunda burada kalan sıcak hava bölgeyi terk etmediği için sabah karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Bu da aslında doğa severlerin bayıldığı bir şey. Bu sis tabakası ondan kaynaklı değil mi? Sisimsi, bulutumsu, böyle köyün üzerinde oluşan bir hava tabakası. Az sonra drone ile oraya gidersek daha güzel göreceğiz. Harika manzara. Tarık kampları çok benimsedi. Her geldiğimizde heyecanlanıyor. Şimdi bir de karla tanışacak. Sarıalan Yaylası'ndaki kıvrım kıvrım uzanan menderesler adeta kara meydan okuyarak Aladağ çayına dökülüyor. Ve bize bu görsel şöleni sunuyor. Biz de çayı takip ederek Aladağlara doğru kamp alanı arayışına devam ediyoruz. Ormana doğru ilerledikçe çok sayıda devrilmiş ağaç görüyoruz. Yakın zamanda buradan büyük bir fırtına geçmiş. Ve suyun kenarında çok güzel bir yer bulduk. Alanda daha rahat hareket edebilmek için arabayla karları eziyoruz. Bir heyecanla arabayı hemen boşalttık. Kamp alanımızı çok beğendik. Burada geçireceğimiz her dakika bizim için çok kıymetli. Günü verimli kullanıp doğayla daha fazla haşır neşir olmak istiyoruz. Akarsu, kar ve güneş. Bu üçlünün bir araya gelmesini hep çok sevdim. Güneşin erittiği kar suları temiz ve parlak görünür. Oturup izlediğinde için ferahlar. Zihninde o temizlik hissi oluşur ve huzur verir. Ömer, kamp boyunca ateş yakacağımız alanı hazırlıyor. Reçini eritmek için küçük bir ateş yakacağız. Kampın ilk gününde etkinlik olarak reçineden meşale yapacağız. Hem doğal imkanlarla işe yarar bir şey üretmek, hem de doğayla daha çok temas edebilmek için ağaçların üzerinde reçine aramaya başlıyoruz. Reçine üretimi Bak şu yaralı yerlerde oluyor. İnsanoğlu, ağaçların yaralarını iyileştirmek için salgıladığı reçinenin mucizevi bir madde olduğunu keşfettikten sonra, sanayiden tutun da sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaya başlanmış. Burada da bu ya bak. Kesmişler burayı da çünkü. Kesmişler. Ağacın dışına attığı kurumuş reçinelerin ihtiyacından fazlası olduğunu öğrendik. Kabuğunu incitmeden bulabildiklerimizi topluyoruz. Burada şelalesi var, gel. Boşuna uğraşmışsın. Buna bak. Tarık 2 yaşını doldurdu. Artık her şeyin farkında. Bomboş bir zihin, ne verirsen onu alıyor. Bu anlamda ciddi bir sorumluluk hissediyorum.
Göklerin ve yerin yaratılışındaki, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişindeki ibretleri, temelden kavrayabilecek kadar selim akıllı bir insan olması için, erken yaşta doğayla, toprakla temasını sağlamak bizim boynumuzun borcu. Okuduğumuz kitabı hatırlıyor musun? Meşe Palamudu'nu. Meşe palamudu ağacın üstünden yere düşüyordu. Sonra bir sincap onu gelip toprağın içine sokuyordu üstüne basıp. Sonra palamut topraktan vitamin alıp tekrar büyüyüp ağaç oluyordu. Böyle odun oluyordu. Hatırladın mı? Bak bu o meşe ağacı işte. Ne bu ya? Ateş başlatıcı. Şimdi çok kolay yanıyor. Bunu ortasına koyacağız burada. Alevler büyüyecek. Yakalım mı? Şimdi çok kolay yanacak. Of, çok güzel kokuyor. Şimdi közümüz hazır olunca onu eriteceğiz. Sıvı hale geldiğinde. Fitiller nasıl? Özel mi onlar? Markette denk geldi ya. Aslında bunlar olmasa beze saracaktım. Yani bezi reçineye bulayıp meşaleye saracaktım. Bu fitilleri görünce çok sevindim. Ha. Tam buna göre. Güzel denk gelmiş. Reçineyi çeker. Daha uzun süre yanar bence. Evet. Reçinemiz hazır. Hadi bakalım. Evet, tabii meşale için kullandığımız ağaç biraz kalın oldu. Daha ince olsa daha iyi olurdu. Doğada hızlı şekilde bulabildiğimiz malzemelerle pratik bir çözüm oldu bence. Hava kararınca yakarız artık. Bölgenin güzelliği içinde vakit geçirirken kampı kurma işi karanlığa kaldı. Annem ve babam da otağa geldiler. Şimdi hızlıca etrafı düzenleyip yemeğe geçeceğiz. Bugün menüde ev yapımı hamburger var.
Yemeğin ardından semaverde pişen çayı alıp oturduğunda ateşin sıcaklığıyla birbirini açan muhabbetlerin tadını kamp yapanlar mutlaka bilir. Evet, şimdi bugün yaptığımız meşaleyi ateşleme zamanı. Doğal imkanlarla yaptığımız meşale sönmeyen bir ışık kaynağı, aynı zamanda küçük çaplı da bir ısı kaynağı. Bence oldukça güzel. Meşalemiz 9 dakika civarında yandı. Reçine miktarını artırıp kömür tozu ya da katran eklenerek bu süre çok daha uzatılabilir. Sobalı evde sabahları sıcak yataktan kalkmanın zorluğu gibi kamp sabahları da. Isınmak için hızlıca hareket etmeliyim. Çocukların neyden keyif alacağı hiç belli olmuyor. Bunu saatlerce yapsam bana dur demez. Bastır. Bastır. Hoppa. Seda kahvaltı hazırlıklarına başlamış. Bu kahvaltı için herkes çok heyecanlı. Yazdan konserve yaptığımız domateslerle sacda odun ateşinde menemen yapacağız. Kahvaltı sonrası çeşitli etkinliklerle vaktimizi geçirdik. Akşamüstü saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkıyoruz. Koca orman evimizin bahçesi gibi. Tarık şu anda atın üstünde ormanda geziyor. Deh dediğinde at hızlanıyor ve o çok eğleniyor. Ormanın derinliklerine girdikçe gördüğümüz devrik ağaçlar içimizi ürpertiyor. Kış aylarında fırtınalara yenik düşen asırlık ağaçlar köklerinden sökülüp devrilmiş. Baba ağaçlar nereden gelmiş? Ağaç devri. Bahar aylarında eriyen kar sularının toprağı yumuşatmasıyla bu olay daha fazla oluyor. Ormanlık alanlarda kamp kurarken mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konu. Hava kararmaya yakın otağımıza dönüp akşam yemeği hazırlıklarına başlıyoruz. Odun ateşinin üstünde sacda pişen her şey çok lezzetli oluyor ve de çok pratik olduğu için kamp boyunca tüm öğünlerimizde bu sacı kullandık. Yemek sonrası güzel türkülerimizle gözlerimiz ateşe dalıp gitti. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin.
Tarık uyanınca hemen kardan adamı sordu. Kardan adam. Gece boyunca onu düşünmüş. Önceki gün yaptığımız kardan adamı kontrole geldik. Otakta kahvaltı hazırlıkları başladı. Ocağımız tütüyor. ...2024'de bu kampta girdik. Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2023 bizim için depremle başladı. Sonrasında Filistin'deki katliam, ardından şehitlerimiz. Çaresizliği iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yıl oldu. Dünyanın nereye gittiğini anlamak zor. Şehirlerde her geçen gün büyüyen bir kaos var. İnsanların umudu tükeniyor. Belki de artık doğaya dönmemiz gerekiyor. Rabbimizin bize sunduğu sonsuz nimetleri doğada bulup şükrederek rızkımızı aramamız gerekiyor. 4 mevsimin 4'ü de ayrı güzellikte olan mükemmel bir coğrafyada yaşıyoruz. Şehirlerde sıkışmak yerine dağlara yayılıp kendi yaşam alanımızı kuramaz mıyız? Çok mu zor? Önümüzdeki süreçte bunun cevabını arıyor olacağım.